Yıl 1708. Avrupa savaş içindeydi. Ama okyanusun ötesinde yeni dünyanın hazineleri İspanya'ya akıyordu. Peru'dan altın, Bolivya'dan gümüş, Kolombiya'dan zümrüt. Daha hızlı. Bu sandıklar krala gidiyor. Bu servet bir imparatorluğu ayakta tutuyor. İspanya İmparatorluğu, Güney Amerika'dan çıkarılan altın ve gümüş sayesinde tarihin en zengin devletlerinden biri olmuştu. Burada yine altın bulduk. Hepsini sandıklara koyun. Kraliyet bu yükü bekliyor. Peru dağlarından, Bolivya madenlerinden ve Kolombiya'nın zümrüt vadilerinden değerli hazineler çıkarılıyordu. Bu taşlara bak. Saf zümrüt. Dikkatli olun. Her biri servet değerinde. Bu hazineler sandıklara dolduruluyor ve okyanusu aşacak gemilere hazırlanıyordu. Bu sandıkları dikkatli taşıyın. Bunlar doğrudan İspanya'ya gidecek. Tüm bu zenginlikler dev İspanyol gemilerine yüklenip okyanusu aşmaya hazırlanıyordu. Dikkatli olun. Bunlar imparatorluğun hazinesi. Rotamız İspanya. Herkes hazır olsun. Bu hazineleri taşıyan gemiler sıradan ticaret gemileri değildi. Onlar hem savaş gemisi hem de hazine taşıyıcısıydı. Kaptan, bu gemi diğerlerinden çok daha büyük. Çünkü bu sıradan bir gemi değil. Bu gemilerin en güçlülerinden biri San Jose adını taşıyordu. Topları kontrol edin. Her an saldırı olabilir. Tüm toplar hazır komutanım. Devasa gövdesi, ağır topları ve kalın ahşap yapısıyla San Jose, denizlerin en güçlü gemilerinden biri sayılıyordu. Bu gemi gerçekten batmaz gibi görünüyor. Umarım öyle olur evlat. Çünkü taşıdığı yük çok değerli. Geminin mürettebatı yüzlerce kişiden oluşuyordu. Bu gemi bir krallığın servetini taşıyor. San Jose'nin içinde yalnızca hazine değil, bir imparatorluğun geleceği taşınıyordu. 1708 yılının yazına doğru Amerika kıtasında toplanan hazine sandıkları bir bir gemilere yüklenmeye başladı. Dikkatli olun. Bu sandıkların her biri altın dolu. Hepsini sırayla güverte altına taşıyın. Altın sikkeler, gümüş külçeler, zümrütlerle dolu sandıklar ve değerli mücevherler. Hayatımda bu kadar altını bir arada görmedim. Sessiz ol. Bunlar kraliyetin hazinesi. Güzel duruyorlar, değil mi? Ama unutma, gemideki her define bir hedef tahtasıdır. Bu hazineler önce Panama kıyılarında toplandı. Ardından güçlü hazine gemileriyle Cartagena limanına doğru yola çıkarıldı. Rotayı Kartagena'ya çevirin. Rüzgar, bizimle kaptan. Plan oldukça basitti. Hazine gemileri Karayip Denizi'nden geçecek, Küba'nın Havana limanında toplanacak ve ardından büyük bir filo halinde İspanya'nın Cadiz limanına doğru yola çıkacaktı. Uzun bir yol olacak kaptan. Evet. Ama bu hazineyi İspanya'ya ulaştıracağız. Ama o günlerde okyanuslar sadece ticaret yolları değildi. Denizler aynı zamanda birer savaş alanıydı. Kaptan, gerçekten saldırıya uğrayabilir miyiz? Bu sularda her şey mümkündür. Avrupa'da süren büyük savaş artık okyanuslara da yayılmıştı. Topları kontrol edin. Her an düşman çıkabilir. Tüm toplar hazır komutanım. İngiliz donanması İspanya'nın Amerika'dan gelen dev hazinesini ele geçirmek istiyordu. Bu hazineyi yakaladığımız gün savaşın kaderi değişecek. Gözlerinizi açık tutun. İspanyol gemileri bu sulardan geçmek zorunda. Bu yüzden San Jose'nin yolculuğu yalnızca uzun değil,
aynı zamanda son derece tehlikeliydi. Bu sularda altın taşımak, ölümle yolculuk etmek gibidir. Gemi Kartagena açıklarında ilerlerken mürettebatın çoğu bu yolculuğun diğerlerinden farklı olacağını bilmiyordu. Deniz bugün çok sakin kaptan. Sakin denizlere fazla güvenme evlat. Karayipler sürprizleri sever. Güvertede çalışan denizciler rüzgarın sesini dinliyor. Yolculuğun rutin işleriyle meşgul oluyordu. Halatları sıkı tutun. Rüzgar iyi. Hızımız artıyor. Bunların. Bazıları ise yıldızlara bakarak geminin rotasını belirliyordu. Kuzey yıldızı tam orada. Gerçekten yönü yıldızlardan mı buluyorsunuz? Denizde en güvenilir pusula gökyüzüdür. Geceler bazen fırtınadan önce gelir evlat. San Jose ve beraberindeki birkaç gemi Kartagena açıklarında ilerliyordu. Mürettebat için bu sıradan bir gece gibiydi. Rüzgar iyi gidiyor. Eğer böyle devam ederse birkaç güne Havana'ya varırız. Fakat karanlığın içinde onları izleyen başka bir filo vardı. İngiliz donanması. İngiliz donanmasının komutanı Charles Wager haftalardır bu anı bekliyordu. Komutanım, İspanyol gemileri tam rotamızda. Hazır olun. Bu gece o hazineyi ele geçireceğiz. İngilizler için bu altın yalnızca bir servet değildi. Bu savaşın kaderini değiştirecek bir güçtü. Mesafe kapanıyor komutanım. Topçular hazır olsun. Bir anda karanlık deniz top sesleriyle yankılandı. Saldırı! İngiliz gemileri! Herkes savaş pozisyonuna! Toplar hazır kaptan! San Jose'nin ağır topları İngiliz gemilerine doğru ateşlenmeye başladı. Karayip gecesi artık sessiz değildi. Deniz savaş alanına dönüşmüştü. Ama savaşın en korkunç anı henüz gelmemişti. San Jose'nin içinde yüzlerce sandık dolusu barut vardı. Çünkü gemi hem savaş gemisiydi hem de hazine taşıyordu. Bu kadar barut tehlikeli değil mi? Savaş gemisinde barut olmadan hayatta kalamazsın. Çatışma sırasında İngiliz toplarından biri San Jose'nin gövdesine isabet etti. İsabet aldı. Hasarı kontrol edin. Sonra bir anda gökyüzünü yırtan korkunç bir patlama duyuldu. Barut deposu infilak etmişti. Alevler geminin içinden göğe doğru yükseldi. Patla! Gemi yanıyor. Devasa San Jose gemisi birkaç saniye içinde ateş topuna dönüştü. Patlamanın gücü o kadar büyüktü ki çevredeki gemiler bile sarsıldı. Tanrım! Gemi parçalandı. Altınlar, zümrütler ve milyonlarca sikke. 300 yıl boyunca denizin dibinde sessizce bekledi. Yıllar geçti. İmparatorluklar değişti. Ama San Jose'nin hikayesi asla unutulmadı. Veriler netleşiyor. Batık tam da beklediğimiz yerde. Bugün bile dünyanın en büyük deniz hazinelerinden biri hala okyanusun derinliklerinde yatıyor. Belki bir gün tamamen gün yüzüne çıkarılacak.
Belki de sonsuza kadar denizin sırlarından biri olarak kalacak. Ama kesin olan bir şey var. San Jose yalnızca bir hazine değil, tarihin derinliklerinde saklı bir efsane.